Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şirin, çok şık ve çok zarif kar tanesi motif modelini çalışacağız. Yapımı oldukça kolay. Hemen şöyle ekrana şablonunu koyacağım. Muhakkak ekran kaydı alın ve oraya bakarak daha da kolay örebilirsiniz arkadaşlar. Eğer ekran kaydını aldıysanız devam edeceğim. Sadece iki renk kullanılarak yapılan bir model. Hemen şöyle ölçülerini de vermek istiyorum. Bir motifin benim ördüğüm tığla ve ördüğüm iple şu anda 14 santim arkadaşlar motifim. Ama sizin elinize göre, kullandığınız tığa ve ipe göre tabii ki değişiklik gösterecektir. Benim kullandığım ipler Alize Koton Gold ipi arkadaşlar ve kullandığım tığ numarası biraz şöyle sert ve sıkı olsun istedim. Çok fazla sıkı değil gördüğünüz gibi, ama benim zaten elimde bol olduğu için 1.75 milimlik tığ kullandım. Sizler elinize uygun, daha da yumuşacık olmasını isterseniz daha da büyük tığlar kullanabilirsiniz. Gelelim nerelerde kullanacağımıza. Arkadaşlar ilk bunu örerken aklıma şöyle çok güzel bir TV battaniyesi geldi. Daha sonra dedim çok güzel bir hırka, yelek olur, kırlent olur, yatak örtüsü olur. Motifle yapabileceğiniz her şeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle arkasını da göstermek istiyorum. Gayet düzgün. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen bu güzelliklerin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de videoların devamlılığını sağlamış olursunuz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bizim videolarımız beğeniyle ilerleyen, beğeniyle seyredilen videolar. Ne kadar siz çok beğenirseniz benim videom o kadar çok öne çıkıyor. O yüzden seyrederken beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abonelikte, beğeni de, yorumlar da tamamen ücretsiz. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen başlayalım. Evet, öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum ve halkamın içinden ipimi geçirerek 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Halkamın içine battım. İkili trabzan. Çektiğim bir zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir ve yine 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde toplamda 4 tane grup yapacağız. Şu anda 3. grubu yaptım. 2 zincir, sihirli halkanın ipini şöyle birazcık kapatıyorum. Tamamıyla kapatmıyorum. Ve 2 zincirden sonra 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi 4 tane trabzan grubum oldu. 2 zincir çekiyorum ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Şu anda sihirli halkamın ipini çekerek ortayı iyice kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın burada 3 tane trabzan var. 3 trabzanın tepesine tek tek batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen 2 zincirlik bölüme 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan. Tığın başını doladım. 3 tane trabzana tek tek batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve hemen köşeme geldim. 2 zincirlik bölüme 2 tane ikili trabzan, 2 zincir,
2 tane ikili trabzan ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Hemen sihirli halkamın ipini şöyle bir düğüm atarak saklamak istiyorum. Herhangi bir ilmeğe batarak bir düğüm atıyorum. Şöyle aralarda saklıyorum ki çok gözümüze görünmesin, kafamız karışmasın. Evet. Hemen şöyle makasımı bulayım. Evet, şimdi devam edebiliriz. Şimdi hemen bakın, tam şu bölümdeyiz. Şöyle ortaya 3 tane ve köşelere de 2 tane krem yapacağız. Geri kalanları da koyu renkle çalışacağız. Şimdi öncelikle bakın, tam ortadayım. Şöyle kenar kenar, ortada 3 tane. Zincirle ilkini yaptım. İkinciyi yapıyorum. Üçüncü beyazı yaparken 2 ilmek çektim. İkisi tığımda ve hemen şöyle tarçın ipimi alıyorum. 2 ilmeği tarçın ipimle kapattım. İpleri şu şekilde sıkıştırıyorum ve arkada yürütüyorum. Şimdi burada 2 tane trabzanım var. Tek tek batarak 2 tane ikili trabzan yaptım. Hemen buraya geliyorum, köşeye. Köşenin içine bir tane yaparken 2 ilmek çekiyorum. İkisini kapatmıyorum ve beyazla kapatacağım. Şöyle. Bakın 3 tane yapmış olduk. 2 tane trabzanların içine, bir tane de köşenin içine yaptık. Köşeye battım. Bir tane beyaz ikili trabzan yaptım. 2 zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. 2 ilmek çektim. İkisi tığımda ve tarçınla kapatıyorum. Şimdi bakın, burada tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Yine 2 zincirlik bölümün içine battım. Bir tane, 2 tane de yan yana yapacağım trabzanların tepelerine. İlk trabzana batıyorum. 1, hemen yanındaki trabzana batıyorum. 2'yi yaparken 2 çektim. Geri kalanını tığımda ve beyazla kapatıyorum. Tığın başını doladım. 3 tane yan yana. 1 2 üçüncüyü yarım yapıyorum. Tarçınla kapatıyorum. Ve yan yana 2 tane tarçınla ikili trabzan yapıyorum. Üçüncüyü köşenin içine yarım yapıyorum ve beyazla kapatıyorum. Bir tane ikili trabzan, 2 zincir ve yine aynı köşenin içine batarak yarım trabzan ve tarçınla kapatıyorum. Eminim ki, şöyle de göstermek istiyorum, anlaşıldı. Ben sırayı tamamlayıp dönüyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Burada bakın, tarçınla üçüncüyü yaparken yarım yaptım. Ve yine burada beyazla kapatıyorum. Ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batarken şuradan tarçını da geçiriyorum ki yukarı çıksın. Kapattım. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın, arkada tarçını yürütüyorum. Yan yana 3 tane beyazla yapıyorum. Üçüncüyü yarım yaptım ve tarçına geçtim. Şimdi bu bölümde sadece 3 tane beyaz ortalara yapıyoruz. Geri kalan taraflar tarçın olacak. 2 3 4 tane trabzana tarçınlı ikili trabzan yaptım ve köşeye geldim. Bakın, hep arkada yürütüyorum iplerimi, bunları unutmayalım. Köşeye geldim, tarçınla 2 tane ikili trabzan,
2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Yine 4 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum tarçınla. 1 2 3 dördüncüyü yarım yapıyorum. Beyazla kapatıyorum. Ve yan yana 3 tane beyaz ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve üçüncüyü yarım. Tarçınla kapattım. Şöyle iplerimi sıkıştırıyorum. 4 tane tarçınla. 1 2 3 ve 4. Köşemiz yine aynı tarçınla, bu sefer yine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan. Eminim ki anlaşıldı. Şurada şöyle ne yaptıysak diğer taraflarda da aynı şekilde çalışacağız. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son ikili trabzanımı yapıyorum ve ilk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın burada şu bölümdeyiz. Bakın şu sırayı yapıyoruz. Yine köşelerimize beyazlar ekleyeceğiz. 3 zincirimi çektim. Beyaz iple şu şekilde içinden geçiriyorum. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. Yarım bir beyaz trabzan yapıyorum ve yine tarçınla kapatıyorum. Köşeye gelene kadar tarçınla örüyorum. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane ikili trabzan yaptım. 8. köşeye yapıyorum ama yarım yapıyorum. Hemen beyazı yarım trabzanın içinden geçirdim. Köşenin içine battım. Bir tane ikili trabzan, 2 zincir, bir trabzanın yine yarısını yapıyorum ve tarçınla devam ediyorum. Şimdi burada yine köşenin içine bir tane yapıyorum. Köşeyi unutmuyorum. Daha sonra yine yan yana 7 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 6 7.'yi yarım yapıyorum ve son 2 ilmeği beyazla kapattım. Yine beyazla yarım bir trabzan yapıyorum ve tarçınla kapatıyorum. Ve yine sayıyorum 7 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 8.'yi köşenin içine batıyorum. Yarım yapıyorum. Beyazla kapattım. Beyazla yine aynı şekilde ilerliyorum. 2 zincir. Yine köşenin içine yarım bir trabzan ve tarçınla kapatıyorum ve yine köşenin içine ikili trabzan yapıyorum ve buraya gelene kadar 7 tane, eminim ki anlaşıldı. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim.
Ve yine ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Arkadan şu ilmeği de alıyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen krem ipimle ilmeğin içinden geçtim. Hemen bir tane krem trabzanın tepesine bir tane yarım krem trabzan yapıyorum ve yine tarçınla kapatıyorum. Bu sırada sadece beyazla şu birer taneyi yapacağız. Yani şuradaki birer trabzanın tepelerine birer trabzan yapacağız. Geri kalan her yeri tarçınla öreceğiz. Köşeye geldim. Köşenin içine yine sadece tarçınla 2 tane ikili trabzan, 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve tabii ki beyaz ipimi arkada yürütmeyi unutmuyorum. Bakın şu son tarçına gelene kadar yine tek tek ikili trabzan yapıyorum. Şöyle tek tek batmayı unutmayalım. Bakın sonuncuya geldim. Yarım yaptım. Ve yarımı da beyazla kapattım. Yine beyazla beyaz trabzanın tepesine yarım bir trabzan yapıyorum. Ve tarçınla kapatıp bu şekilde devam ediyorum. Bu sıram sadece bu şekilde ilerliyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepesine batıyorum. Arkadan şu ipimi de tığın üzerine koyarak kaydırmayla kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ve şu anda şu sıradayız arkadaşlar. Sondan ikinci sıradayız. Ve burada şöyle kremin tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Şimdi kremin tepesindeyken hemen şöyle yana doğru 4 tane sayacağım. 1 2 3 ve dördüncüyü yarım alıyorum ve kremle kapatıyorum. Burada kremle yine yarım bir trabzan yapıyorum. Tarçınla kapatıyorum. Buraya bir tane trabzan yapmış olduk. Şimdi tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7.'yi köşenin içine yarım yapıyorum. Kremi ile kapattım ve yine kremle burada bir tane ikili trabzan, 2 zincir, bir tane ikili trabzanın tabii ki yarısını yapıyorum ve burada kapatıyorum tarçınla. Yine köşenin içinden başlıyorum. İkili trabzan yapmaya ve sayıyorum. 1 2 3
4, 5, 6. yarım yaptım. Kremle kapattım. Yine burada kremle yarım yapıyorum trabzanımı ve tarçınla kapatıyorum. Ve yine burada 1, 2, 3, 4, 5. kremin üzerine geliyor. 6, 7, 8, 9. yarım ve kremle kapattım. Kremle yarım bir trabzan yapıyorum ve tekrar tarçınla kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. köşenin içine yarım yapıyorum. Kremle kapattım. Ve kremle burada aynı işlemi yapıyorum. Bunu yarım ve tarçınla kapattım. Yine aynı boşluğun içine tarçınla ikili trabzan yaptım. Şöyle iplerinizi muhakkak kontrol edin, birbirine karışmasın. Şöyle göstermek istiyorum, bakın. Bu şekilde ortada 9 tanem var. Yanlarda köşenin içindekiler hariç, pardon, köşeyle beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 7 tane burada, 9 tane burada ve 7 tane burada arkadaşlar. Zaten modelimiz çıktı. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben yine sıramın sonuna geldim. Ve burada yine ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıp kaydırmayla kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve artık beyaz ipimle işim bitti. Birazcık uzun kesiyorum ki onu da bir düğüm atıp şöyle sizlerin önünde. Biliyorsunuz ben düğümsüz örgü örmüyorum. O yüzden şöyle buna da bir düğüm atıyorum. Ve şöyle içten yürüterek saklıyorum. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız ve sonuncu sıradayız. Sonuncu sırada artık tarçın ipimle bir sıra her bir trabzan tepesine batarak ikili trabzan yapacağım. Şöyle hemen dibine batarak başlıyorum. Köşem yine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, köşenin içine 2 tane ikili trabzan yaparak son sıramı da bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Burada bakın, kapatmadan şöyle bir zincir çekiyorum, sıkılaştırıyorum ve ipimi uzunca kesiyorum. Burada düzgün bir geçiş yapmak için bunu yapıyorum. Eğer iğne takıp yaparsanız daha da güzel olur. Ama ben bu şekilde şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bakın, şöyle ilk trabzan ya da ikinci trabzanın tepesinden şöyle geçiriyorum ve bu ilmeği arkaya alıyorum.
Daha sonra bakın şöyle tutuyorum. Hemen şu ilmeğin içinden tekrar geçiriyorum. Bakın gayet düzgün. Şöyle sıkıştırıyorum. Hemen yanındaki ilmeğin içinden geçirdim. Çevirdim. Şöyle sıkılaştırıyorum. Ve herhangi bir ilmeğe batıp yine benim meşhur düğümlerimi atacağım. Şöyle ilmeğe battım. Bir düğüm attım çözülmemesi için. Ve şöyle arkadan ipimi yürüteceğim. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde yürütürsünüz. Evet. Gördüğünüz gibi gayet düzgün. Bunu genelde iğneyle de yapıyorlar. Ama ben gerek görmedim. Bu şekilde de gayet düzgün duruyor. Evet. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle diğerlerini de şu şekilde getirmek istiyorum. Evet arkadaşlar, umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Hemen birleştirme konusuna gelince benim bir birleştirme videom var. Trabzan'da biten motiflerle ilgili. Hemen o videoyu bu videonun altına link olarak eklerim. Oraya tıklayarak bakabilirsiniz. Ya da diğer birleştirme videolarıma bakarak son sırayı örerek de birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani son sırayı şöyle örmezsiniz. Tam örmeye başladığınızda diğeriyle beraber örerek de birleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.